Mehmet Bey'in duyamayan kulağı ve yüzündeki lekeler. Nörofibromatozis tip 2, enfek 2 şüphesi. Mehmet Bey, 35 yaşında bir erkek hastadır. Son 2 yıldır giderek artan sağ kulağında işitme kaybı, kulak çınlaması tinnitus ve dengesizlik şikayetleri nedeniyle kulak burun boğaz polikliniğine başvurmuştur. Yapılan odyolojik testlerde sağ kulakta ilerleyici sensörünöral işitme kaybı saptanmıştır. Ayrıca vücudunda bebekliğinden beri var olan ve zamanla sayısı artan küçük, ciltten kabarık açık kahverengi lekeler, cilt tümörleri ve sağ gözünde katarakt mevcuttur. Doktoru bu bulguların genetik bir sendroma işaret ettiğini düşünerek hastayı genetik kliniğine yönlendirmiştir. Mehmet Bey'in çocukluk ve gençlik döneminde belirgin bir sağlık sorunu olmamış, gelişimi normal seyretmiş, bilinen bir enfeksiyon veya ilaç maruziyeti bulunmamaktadır. Aile öyküsünde ise annesi 60 yaşında ve sağlıklıdır. Babası 62 yaşında olup 50'li yaşlarında başlayan işitme kaybı ve denge sorunları nedeniyle takip edilmiş. 58 yaşında bir beyin tümöründen ameliyat geçirmiş ancak tanı netleştirilememiştir. Erkek kardeşi 38, kız kardeşi 30 yaşında ve her ikisi de sağlıklıdır. Mehmet Bey'in 5 yaşında bir kızı ve 2 yaşında bir oğlu vardır. Şu anda her ikisi de sağlıklıdır. Ailede akraba evliliği bulunmamaktadır. Bu öykü birden fazla nesilde işitme kaybı, beyin tümörü ve cilt lezyonlarının bulunması nedeniyle otozomal dominant geçişli bir tümör yatkınlık sendromu olan nörofibromatozis tip 2 NF2 tanısını güçlü şekilde düşündürmektedir. Yapılan fizik muayenede genel durumu normal ve aktif bir birey olarak değerlendirilmiştir. Yüzünde belirgin dismorfik bir özellik ya da sendromik bir görünüm izlenmemiştir. Cilt muayenesinde gövde, sırt ve ekstremitelerde 0,1 santimetreden küçük, ciltten kabarık, açık kahverengi renkte 5 adet kutanöz nörofibrom ve 3 adet en büyüğü 1,0 santimetre boyutunda Jaffe-Oley makülü saptanmıştır. Nörolojik değerlendirmede sağ kulakta sensörünöral işitme kaybı bulunmuş, denge testleri bozuk olarak değerlendirilmiştir. Kraniyal sinir muayenesinde sağ fasyal kaslarda hafif güçsüzlük izlenmiş. Bu durum 7. kraniyal sinirin tutulumu ile uyumludur. Motor ve duyu sistemleri normal bulunmuştur. Bilişsel değerlendirmede herhangi bir anormallik gözlenmemiştir. Oftalmolojik muayenede sağ gözde posterior subkapsüler katarakt saptanmış, liş nodülü izlenmemiştir. Kalp, akciğer ve batın sistem muayeneleri olağan sınırlarda değerlendirilmiştir. Yetişkin başlangıçlı unilateral işitme kaybı, denge sorunları, kutanöz nörofibromlar, Jaffe-Oley makülleri, katarakt ve ailedeki benzer kalıtım öyküsü nedeniyle öncelikle nörofibromatozis tip 2, NF2 tanısı düşünülmektedir. Bu tanı için ilk klinik hipotezler şu şekildedir. NF2 otozomal dominant kalıtılır ve NF2 genindeki mutasyonlardan kaynaklanır. Klasik olarak bilateral vestibüler şvannomlarla karakterizedir. Ayrıca meningiyomlar, ependimomlar, diğer sinirlerde şvannomlar, kutanöz nörofibromlar, juvenil posterior subkapsüler katarakt ve optik sinir kılıfı meningiyomu da görülebilir. Mehmet Bey'in bulguları bu tanıyla büyük ölçüde uyumludur. Alternatif tanılar arasında NF1 yer alır. Ancak bu tabloya daha çok aksiller ve inguinal çillenme, liş nodülleri ve optik gliyom eşlik eder. NF2'de vestibüler şvannomlar tipik olup, çillenme ve liş nodülleri genellikle görülmez. Diğer olasılıklar arasında von Hippel-Lindau sendromu, hemangioblastomlar, renal hücreli karsinom, feokromositoma, şvannomatozis, multil şvannomlar fakat vestibüler olmayan sinirlerde ve sporadik vestibüler şvannom yer alır. Ancak Mehmet Bey'in aile öyküsü olması nedeniyle bu son tanı daha az olasıdır. Semptomlara dayalı algoritmik yaklaşım izlendiğinde, ilk adımda erişkin başlangıçlı unilateral işitme kaybı, tinnitus, dengesizlikle birlikte kutanöz nörofibromlar, katarakt ve aile öyküsü bulunduğunda NF2 öncelikli olarak düşünülmelidir. İkinci adım olarak kontrastlı ve ince kesitli beyin MRG'si yapılmış. Sağ vestibüler sinirde kontrast tutan bir kitle, vestibüler şvannom ve sağ serebral kortekste küçük bir meningiyom görülmüştür. Sol vestibüler sinir normaldir. Odyolojik değerlendirme sağ kulakta orta ileri derecede sensörlerin nöral işitme kaybını doğrulamıştır. Oftalmolojik muayenede sağ gözde juvenil posterior subkapsüler katarakt izlenmiştir. Liş nodülleri saptanmamıştır.
Tüm bu bulgular Mehmet Bey'in kliniğinde NF2 tanısını kesin olarak desteklemektedir. Genetik tanı amacıyla yapılan NF2 gen analizinde, NF2 geninde bilinen patojenik heterozigot bir nonsense mutasyon, örneğin C930GT, PQGLN311 saptanmıştır. Bu mutasyon, Merlin proteininin erken sonlanmasına neden olarak tümör baskılayıcı fonksiyon kaybına yol açmaktadır. Ailede yapılan hedefli testte, babasında da aynı mutasyonun heterozigot taşıyıcılığı belirlenmiştir. Bu bulgu, babadaki işitme kaybı ve beyin tümörü öyküsüyle uyumludur. Mehmet Bey'in çocukları için ise henüz prediktif test kararı alınmamıştır. Test sonuçlarının yorumlanmasında NF2 geninde saptanan mutasyonun patojenik olduğu ve Mehmet Bey'in klinik bulguları ile uyumlu şekilde NF2 tanısını kesinleştirdiği ifade edilmiştir. Bu durum, otozomal dominant geçişli, yüksek penetranslı fakat değişken ekspresyonlu bir hastalıktır. Babasının taşıyıcılığı göz önüne alındığında, Mehmet Bey'in kardeşleri ve çocukları için %50 kalıtım riski söz konusudur. Asemptomatik bireyler için prediktif genetik test önerilmiş. Erken tanının önemi, yoğun izlem, psikososyal etkiler ve olası ayrımcılık gibi konular aileyle detaylı olarak paylaşılmıştır. Çocuklarda da testin zamanlaması, erken müdahale imkanı nedeniyle tartışılmıştır. NEF2'nin ilerleyici ve sinir sistemi, beyin, omurilik ve gözleri etkileyen bir hastalık olduğu, vestibüler şvannomların işitme kaybı, yüz felci ve denge sorunlarına, meningiyomların ise nörolojik komplikasyonlara neden olabileceği belirtilmiştir. Bu durumun yaşam beklentisini etkileyebileceği vurgulanmıştır. Aileye hastalığın yönetimi, yaşam boyu izlem, potansiyel cerrahiler ve psikososyal etkiler konusunda destek sağlanmıştır. Hastalığın yönetiminde nöro görüntüleme, düzenli beyin ve omurilik MRG'leriyle vestibüler şvannomların ve diğer tümörlerin izlenmesi önerilmiştir. İşitme kaybının izlenmesi için odyolojik takip, gerekirse işitme cihazları veya beyin sapı implantları gündeme alınmalıdır. Vestibüler şvannomlara yönelik cerrahi eksizyon, stereotaktik radyocerrahi veya aktif izlem stratejileri planlanabilir. Meninjomlar için benzer şekilde izlem veya cerrahi değerlendirme yapılmalıdır. Gözdeki katarakt için düzenli oftalmolojik takip, gerektiğinde cerrahi müdahale önerilmiştir. Cilt lezyonları açısından düzenli dermatolojik değerlendirme yapılmalı, nadiren de olsa malign dönüşüm riski açısından dikkatli olunmalıdır. Tüm bu izlem süreci, nörolog, nöroşirürjiyen, KBB uzmanı, odyolog, göz hekimi, dermatolog, genetik uzmanı, radyolog ve psikologdan oluşan çok disiplinli bir ekip tarafından yürütülmelidir. Hedefe yönelik tedaviler arasında VEGF inhibitörleri, örneğin bevacizumab ile yapılan araştırmalar, özellikle vestibüler şvannomların büyümesini kontrol etmek ve işitme kaybını stabilize etmek açısından umut verici bir alandır. Etik ve yasal hususlar kapsamında bu otozomal dominant geçişli, çok sistemli ve değişken fenotipli hastalığın tanı ve yönetimi aileler için ciddi etik ikilemler doğurmaktadır. Prediktif genetik testin getireceği psikososyal yük, yaşam boyu tümör gelişim riski, olası ayrımcılık ve aile içi bilgi paylaşımı dikkatle ele alınmalıdır. Genetik testlerin çocuklarda uygulanması genellikle erişkinliğe kadar ertelenmektedir.